Zamanın birinde dağların eteğinde küçük bir köy vardı. Bu köyde Zeki Kurnaz adında bir genç yaşardı. Adından da anlaşılacağı gibi Zeki'nin ünü kurnazlığıyla yayılmıştı. İşi gücü, insanları ikna etmek ve bazen de başkalarının aklının ermediği işlerden kolayca sıyrılmaktı. Fakat son zamanlarda köyde bir söylenti dolanmaya başlamıştı. Yakınlardaki ormanlarda devler dolaşıyor ve köydeki mahsullere zarar veriyorlardı. Zeki bu hikayeyi duyunca içten içe güldü. "Dev ha? Koca koca adamlar. O devler bir Zeki Kurnaz'la tanışsın da akılları başlarına gelsin," diyerek kendi kendine konuştu. Ertesi sabah Zeki elinde bir çuval ekmek ve biraz peynirle yola koyuldu. Devlerin yaşadığı söylenen ormana doğru ilerlerken içinden "Dev dediğin de insandır sonuçta. Konuşuruz, anlaşırız," diye mırıldandı. Ama karşısına çıkan ilk dev hiç de Zeki'nin hayal ettiği gibi biri değildi. Koca bir ağacın arkasından çıkan dev tam anlamıyla bir devdi. Kafası bulutlara değecek kadar uzun, elleri Zeki'nin boyundan büyük. Dev, Zeki'yi görünce eğilip devasa ses tonuyla konuştu. "Kimdir bu minnacık şey? Beni uyandırmaya mı geldin?" dedi dev, gözlerini kısarak. Zeki korkuyla karışık bir cesaretle devin karşısına dikildi. Ellerini beline koyup gayet rahat bir şekilde cevap verdi. "Uyandırmak mı? Ne uyandırması? Ben sadece sizinle anlaşma yapmaya geldim," dedi Zeki. Sanki devin boyu hiç de onu etkilememiş gibi. Dev bir kahkaha patlattı. Gökyüzünde kuşlar uçuştu. "Anlaşma mı? Seninle mi? Senin boyun benim parmağım kadar. Hangi anlaşmadan bahsediyorsun küçük insan?" Zeki gülümsedi. "Bak dev dostum, bu işin büyüklükle alakası yok. Zekan var mı? Mesele o. Ben kurnazlığımla ünlüyüm. Sense gücünle. Ama ne yapacağını bilmiyorsun değil mi? Eğer beni dinlersen köylülerle aranda bir anlaşma yapmanı sağlayabilirim. Hem de kimseyi incitmeden." Dev, Zeki'nin kendine güvenen tavrından biraz şaşırmıştı. Bu küçük insan korkmadan onunla konuşuyordu. Merakla sordu. "Nasıl bir anlaşma bu?" Zeki ellerini ovuşturarak devam etti. "Sen bize zarar vermeyi bırak. Biz de sana en sevdiğin yiyeceklerden getirip duralım. Her hafta taze ekmek, peynir, hem de en iyi şaraplardan bir fıçı. Ne dersin?" Dev kaşlarını kaldırdı. "Şarap mı? Bu teklif ciddiye alınabilir gibi. Ama ya köylüler sözünü tutmazsa?" Zeki gülümsedi. "O konuda endişelenme. Köylüler beni tanır. Eğer ben söylersem kesinlikle yaparlar." Dev biraz düşündü. Sonra devasa elini Zeki'ye uzattı. "Anlaştık o zaman küçük adam. Ama bir şartım var. Eğer dediğin olmazsa seni yutmak zorunda kalırım." Zeki hiç tereddüt etmeden elini devin avcuna koydu. "Anlaştık." Bu tuhaf anlaşmayla Zeki ilk dev dostunu edinmişti. Ama devlerin diyarında işler her zaman bu kadar kolay olmayacaktı. Diğer devlerle de tanışmak zorundaydı ve her biri birbirinden daha inatçıydı. Zeki, ilk devle anlaşmayı yaptıktan sonra köyüne dönüp köylülere durumu anlattı. Başta kimse ona inanmadı ama Zeki'nin köydeki itibarı sayesinde sonunda herkes ikna oldu ve devin istediği yiyecekleri hazırlamaya başladılar. Birkaç hafta boyunca işler yolunda gitti. Dev, köylülere zarar vermeyi bıraktı. Hatta arada sırada ormandan köye kadar inip Zeki ile sohbet ediyordu. Fakat ormanın derinliklerinde bu huzurlu anlaşmadan pek de memnun olmayan başka devler vardı. Özellikle iki dev kardeş, Tumba ve Pumba, bu duruma oldukça sinirlenmişti. Onlar Zeki'nin kurnazlığıyla devlerin gururunu incittiğini düşünüyorlardı ve Zeki'ye bir ders vermek için plan yapmaya başladılar. Bir gün Zeki ormanda yürürken karşısına bu iki dev çıktı. Devlerin her ikisi de ilk dev kadar büyük ve güçlüydü. Ama belli ki daha az dost canlısıydılar.
Tumba sert bir sesle konuştu. Demek devlerle anlaşma yapan o küçük akıllı senmişsin. Zeki, karşısındaki devlerin dostça olmadığını hemen anladı ama yine de soğukkanlılığını korudu. Ellerini arkasına bağlayarak sırıttı. Evet, doğru duymuşsunuz. Zeki Kurnaz'ım ben. Ama görüyorum ki sizle henüz tanışma fırsatımız olmamış. Pumba, kardeşinden daha sabırsızdı. Eğilip Zeki'yi parmağıyla dürterek, "Bu kadar akıllı olduğunu söylüyorlar ama bakalım senin zekan bizimle baş edebilecek mi?" dedi. Zeki'nin kafasında bir plan oluşmaya başladı. Eğer bu iki devle de anlaşma yapabilirse, sadece köyü değil, devler diyarını da kontrol edebilirdi. Ama önce onların güvenini kazanması gerekiyordu. "Hah, zeka dediğin nedir ki? Sadece düşünmekle olmaz," dedi Zeki alaycı bir sesle. "Siz ikiniz gerçekten zekanın ne olduğunu biliyor musunuz?" Dev kardeşler birbirlerine baktılar. Bu minik insanın onlara meydan okuması hem tuhaf hem de biraz rahatsız ediciydi. Tumba kocaman yumruğunu havaya kaldırarak, "Bizim zekamız mı yok? Biz deviz, bizim gücümüz her şeye yeter," diye bağırdı. Zeki bu tepkiyi bekliyordu. Hafifçe omuz silkti. "Elbette gücünüz var. Ama zeka ile gücü birleştirirseniz devlerden bile daha güçlü olursunuz. İsterseniz bir yarışma yapalım. Kim daha zeki ise o kazansın." Pumba kaşlarını çatarak sordu. "Ne yarışıymış bu? Söyle bakalım küçük insan." Zeki gözlerini kısarak onların merakını körükledi. "Bir oyun. Hem eğleneceğiz hem de kimin daha akıllı olduğunu göreceğiz. Eğer siz kazanırsanız köye gidip tüm yiyecekleri size vereceğim. Ama ben kazanırsam bana itaat edeceksiniz ve artık köye zarar vermeyeceksiniz." Tumba ve Pumba koca koca gülümsemelerle birbirlerine baktılar. "Hah, bu küçük adam kendini çok akıllı sanıyor. Tamam, kabul." Zeki oyunun kurallarını açıkladı. İlk görev, devasa bir ağacı kökünden söküp en uzağa fırlatan kazanır. Devler kahkahalarla güldüler çünkü bu görev onlara göre çocuk oyuncağıydı. Tumba hemen en yakınındaki ağacı kökünden çıkardı ve tam ormanın diğer ucuna kadar fırlattı. Pumba da ona bakıp daha büyük bir ağacı söktü ve biraz daha uzağa fırlattı. Zeki kollarını bağlayıp durumu izledi. "Güzel, gerçekten güçlüsünüz. Ama sıra bende." Devler sabırsızlıkla Zeki'nin ne yapacağını izlemeye başladılar. Zeki yere eğildi, küçük bir dalı aldı ve onu olabildiğince uzağa fırlattı. Dal, devlerin fırlattığı ağaçların çok ötesine düştü. Devler şaşkınlıkla Zeki'ye baktı. Tumba öfkeyle sordu. "Nasıl olur? O sadece bir dal. Hile yaptın." Zeki gayet sakin bir şekilde gülümsedi. "Hile mi? Hayır, sadece zekayı kullandım. Görev en uzağa fırlatmak değil miydi? Ne fark eder, ağaç ya da dal? Sonuçta ben en uzağa fırlattım." Pumba homurdanarak Zeki'ye baktı. "Tamam, bunu kabul ediyoruz ama bu sadece ilk görevdi. Diğerlerinde kazanamazsın." Zeki, "Göreceğiz," diyerek içinden kahkahalar atıyordu. Çünkü devlerin zekasını bir kez daha test edecekti. Tumba ve Pumba, Zeki'nin dal fırlatma hamlesi karşısında şaşkına dönmüş olsalar da, zekanın gücü karşısında teslim olmayı kabul etmeye hiç niyetli değillerdi. Zeki ise işlerin tam da istediği gibi ilerlediğini fark etmişti. Devlerle olan bu oyunları biraz daha sürdürürse, köydeki barışı kalıcı hale getirebilirdi. Ama önce bu iki devin son itirazlarını da bertaraf etmesi gerekiyordu. Tumba sinirle yere vurdu ve koca ayakları toprağa titretirken bağırdı. "Bu bir şans oyunuydu. Gerçek bir zeka testi değildi. Yeni bir yarışma istiyoruz Zeki Kurnaz." Zeki ellerini cebine koydu ve başını hafifçe yana eğip sırıttı. "Tabii ki. Sıradaki görev biraz daha zor olacak. Ama siz devlersiniz. Bu sizin için hiç zor olmamalı." Pumba homurdanarak Zeki'ye yaklaştı.
Ne göreviymiş bu küçük insan? Söyle bakalım, seni nasıl alt edeceğiz? Zeki parmağını kaldırıp devlerin dikkatini çekti. Bu görev hız ve dikkat gerektirir. Ormanın öteki ucuna kadar gidip geri döneceğiz. Ama burada bir şart var. Dönüş yolunda kocaman bir kaya taşımanız gerekecek. Kayanın büyüklüğü önemli değil ama her iki elinizle taşımanız gerekecek. Tumba ve Pumba bu görevi duyunca hemen coştular. Hız ve güç gerektiren her şey onlar için çocuk oyuncağıydı. Pumba koca dişlerini göstererek güldü. Bu görevi kazanınca seni ormanın derinliklerinde bırakırız Zeki. Zeki sakin bir şekilde ellerini arkasına koydu. Göreceğiz bakalım. Yarış başladı. Tumba ve Pumba ağaçları devirerek hızla ormanın derinliklerine doğru koşmaya başladılar. Zeki ise onların arkasından gayet yavaş ve sakince ilerliyordu. Devler o kadar hızlı koşmuşlardı ki kısa süre sonra Zeki gözden kayboldu. Tumba ormanın sonunda dev bir kayayı buldu ve iki eliyle onu kaldırarak geri dönmeye başladı. Aynı şekilde Pumba da biraz daha büyük bir kaya bulup kollarına aldı ve yürümeye başladı. Ama Zeki'nin planı çok daha farklıydı. O sırada ormanın derinliklerine varmış, devlerin kayaları taşırken ne kadar zorlandığını görmek için uygun bir pozisyonda bekliyordu. Devlerin geri dönmesi beklediğinden çok daha uzun sürüyordu. Çünkü her biri koca kayaları taşıdıkları için yavaşlamışlardı. Zeki tam zamanında devlerle aynı noktaya geldi. Ama iki eliyle taşıyabileceği bir kaya bulmak yerine yere düşmüş küçük bir çakıl taşı aldı. İki parmağının arasına sıkıştırıp taşırken devlerin zorlukla ilerlediğini gördü. Pumba Zeki'yi görünce öfkeyle bağırdı. "O taş da ne? Sen bizi kandırıyorsun Zeki Kurnaz." Zeki ise sırıtarak cevap verdi. Görev iki elle bir kaya taşımaktı. Şartlar belli. Kayanın büyüklüğünden bahsetmedik. Tumba sinirle kayasını yere bıraktı ve Zeki'ye doğru bir adım attı. "Bu haksızlık. Biz deviz, bu kadar küçük taşları nasıl taşıyabiliriz?" Zeki omuz silkti. Zeka bazen en zor işleri en basit şekilde çözmektir. Hem siz devlersiniz, güçlüsünüz. Ama unutmayın ki bazen küçük şeyler büyük zaferler getirir. Dev kardeşler, Zeki'nin sözleri karşısında bir an duraksadı. Onları zorlayan fiziksel güç değil, Zeki'nin kurnazlığıydı. Devler bu sefer sinirlenmek yerine birbirlerine baktılar ve sonunda Tumba homurdanarak itiraf etti. "Tamam küçük insan, bu oyunu da kazandın ama son bir görev daha var. Eğer onu da kazanırsan sana itaat edeceğiz." Zeki bu son meydan okumayı bekliyordu. "Son görev mi? Elbette kabul ederim. Ama bu sefer görevi siz belirleyin." Dev kardeşler birbirlerine bakıp koca kafalarını salladılar. Pumba ağır ağır konuştu. "Bu son görev dayanıklılık olacak. En uzun süre aç kalan kazanır. Eğer bizi yenersen seninle dost oluruz." Zeki gülümsedi. "Anlaştık. Ama şunu söylemeliyim ki açlık benim en iyi dostumdur." Devler son görevi ilan etmişti. Artık Zeki'nin zekası kadar dayanıklılığı da sınanacaktı. Ama Zeki bu oyun içinde çoktan bir plan yapmıştı. Tumba ve Pumba son görevi ilan ettikten sonra Zeki'yi ormanın derinliklerinde bir mağaraya götürdüler. Burası devlerin açlık yarışını gerçekleştirdikleri kutsal bir mekandı. Mağara o kadar büyüktü ki devler için bile oldukça geniş ve ferahtı. Tumba mağaranın ortasında duran devasa taş bir masaya vurdu ve Zeki'ye bakarak "Burada devlerle açlık yarışı yapacaksın, küçük insan. Eğer bizden daha uzun süre dayanırsan anlaşmayı kabul ederiz. Ama yenilirsen sonun hiç iyi olmaz." dedi kocaman bir gülümsemeyle. Zeki, devlerin açlıkla başa çıkmada usta olduklarını biliyordu. Ama kendisi de köydeki yoksul zamanlarında aç kalmaya alışkındı. Fakat açlığa dayanıklı olmak başka, devlerle aynı şartlarda yarışmak bambaşka bir şeydi. Zeki'nin kafasında yeni bir plan şekillenmeye başladı.
Bu yarışın tek çıkış yolu zekasını kullanmaktı. Dev kardeşler ve Zeki masanın etrafına oturdular. Üçü de yarışın başladığını ilan ettiler ve mağaranın kapısı devler tarafından büyük bir taşla kapatıldı. Şimdi dışarıyla hiçbir bağlantıları yoktu. İçeride sadece Zeki, devler ve koca bir sessizlik vardı. Zeki, karnının kazınmaya başlamasını beklediği bu uzun ve sabırlı oyuna hazırdı. Saatler geçti, sonra günler. Devler, Zeki'nin zayıf ve küçük olduğunu düşünüp onun daha ilk günlerde pes edeceğini sanıyorlardı. Ama her seferinde Zeki gayet rahat bir şekilde oturuyor, sanki açlık ona hiç dokunmuyormuş gibi davranıyordu. Arada sırada Zeki, "Ah, ne kadar huzurlu bir yer, burada uyumak ne güzel," diyerek devlerin sinirlerini iyice bozuyordu. Üçüncü günün sonunda Tumba sabırsızlanmaya başladı. Karnı guruldayarak Zeki'ye döndü ve sesini yükseltti. "Bu küçük insan nasıl hala açlığa dayanabiliyor? Sen hile mi yapıyorsun Zeki Kurnaz?" Zeki gülümseyerek omuz silkti. "Benim sırrım basit, dev dostlarım. İnsanların açlığa karşı dirençleri farklıdır. Üstelik bu sadece fiziksel bir yarış değil, zihinsel bir oyun da. Açlık sadece karında olmaz, kafanda da başlar." Tumba kaşlarını çattı. "Ne demek istiyorsun? Sen karnındaki açlığı nasıl durduruyorsun?" Zeki bir an düşündü. Sonra ciddi bir tavırla cevap verdi. "Zihnini meşgul edersen açlığını unutursun. Mesela ben bu mağarayı keşfetmekle ilgileniyorum. Her bir köşesinde farklı bir hikaye var. Siz de zihninizi meşgul ederseniz açlığı hissetmezsiniz." Pumba bu fikre alayla güldü. "Zihnimizi meşgul etmek mi? Biz deviz, küçük adam. Biz açken başka bir şey düşünemeyiz." Zeki ise daha da ileri giderek devlerin zayıf noktalarından faydalanmaya karar verdi. O zaman belki de size küçük bir oyunla yardım edebilirim. Bu mağarada saklı olan sırları bulmaya ne dersiniz? Hem zihninizi meşgul eder hem de eğlenirsiniz." Tumba ve Pumba bir süre düşündükten sonra teklifi kabul ettiler. Mağaranın dört bir yanına dağıldılar. Duvarlarda saklı hazineleri ya da gizemleri bulmaya çalıştılar. O sırada Zeki, kurnazlığını devreye sokarak köşede gizlice ceplerinde sakladığı birkaç parça kuru ekmeği çiğniyordu. Devler mağarayı karış karış ararken Zeki bir yandan sessizce karnını doyurmuş oluyordu. Planı mükemmel işliyordu. Bir hafta geçtiğinde Tumba ve Pumba artık dayanamayacak hale gelmişti. Gözleri kararıyor, başları dönüyordu. Sonunda Tumba koca bir homurtuyla yere çöktü ve mağara duvarlarına yaslanarak bağırdı. "Yeter! Yeter artık! Bu küçük insan bizi yendi. Açlığa daha fazla dayanamıyorum." Pumba da kardeşine katılarak pes etti. "Evet Zeki, sen kazandın. Biz devler açlıkla başa çıkamayacak kadar sabırsızız." Zeki ise her zamanki gibi sakin ve kendinden emin bir şekilde, sanki hiç aç değilmiş gibi, "Ben size demiştim, zihninizi meşgul etmelisiniz diye. Neyse, anlaşmamız geçerli mi?" diye sordu. Tumba derin bir nefes aldı. "Evet, Zeki Kurnaz, sen kazandın. Artık köyüne ve insanlarına zarar vermeyeceğiz. Seninle dost olacağız." Zeki koca bir zafer kazanmıştı. Ama devler dostluk teklifinde bulunurken bile Zeki onlara bir ders vermeyi unutmadı. "Unutmayın dev dostlarım, bazen en büyük zaferler, en küçük hareketlerle kazanılır." Devler artık Zeki'nin zekasına ve kurnazlığına hayran kalmışlardı. Onunla dost olmayı kabul ettiler. Artık köye zarar vermeyecekleri gibi köylülerle iyi geçinmenin yollarını aramaya başladılar. Zeki ise bu devlerle olan dostluğunu köyde barışı sağlamak için kullanmaya kararlıydı. Zeki devlerle olan yarışmalarını kazandıktan sonra köyüne geri döndü. Köylüler Zeki'nin devlerle barış yapabildiğini duyduklarında hem şaşkın hem de rahatlamışlardı. Artık devler köylerine zarar vermiyordu
Hatta arada sırada ormandan köye inip köylülere yardım bile ediyorlardı. Köylüler devlere ekmek, peynir ve şarap gönderiyor, devler de karşılığında tarlalardaki en ağır işleri hallediyorlardı. Her şey yolunda görünüyordu ama Zeki'nin aklında hala başka bir plan vardı. Bir gün Zeki köy meydanında topladığı kalabalığa seslendi. "Sevgili köylüler, devlerle aramızdaki bu dostluk bize büyük bir fırsat sunuyor. Artık korkmamıza gerek yok. Onlarla daha yakın ilişkiler kurarsak belki de ormanlarını ve dağlarını daha iyi tanıyabiliriz. Hem bizim hem de onların hayatı kolaylaşır." Köylüler Zeki'nin bu önerisini kabul ettiler. Zeki, devlerle daha da sağlam bir dostluk kurabilmek için ormanın derinliklerine gidip Tumba ve Pumba ile konuşmaya karar verdi. Ormana vardığında dev kardeşler onu büyük bir coşkuyla karşıladılar. "Zeki Kurnaz, senin gibi bir dostumuz olduğu için mutluyuz. Artık köyünüze zarar vermiyoruz, hatta yardım bile ediyoruz. Ama sen neden geldin? Başka bir yarışma mı yapacağız?" diye sordu Tumba. Hala önceki yarışmalardan biraz çekinerek. Zeki gülümsedi. "Yarışma değil dostlarım, ama bir önerim var. Eğer köyünüzü ve ormanınızı daha iyi korumak isterseniz, köylülerle ortak çalışabilirsiniz. Hem bizim hem de sizin hayatınız kolaylaşır." Pumba, kardeşine bakıp kafasını salladı. "Zeki, biz devler yalnız olmayı severiz. Ama senin zekana ve dostluğuna güveniriz. Bu önerin bizim için de iyi olabilir." Zeki'nin planı tam olarak buydu. Köylülerle devlerin birlikte çalıştığı bir düzen kurmak. Devler ormanın derinliklerinde yaşıyor, köylüler de onların çevrelerine saygı gösteriyor ve yardımlaşma içinde yaşıyorlardı. Devler, köylülerin evlerini inşa ederken ağır taşları taşıyor, köylüler de devlerin ihtiyaçlarını karşılıyordu. Bu yeni düzen hem köyde hem de ormanda huzuru getirdi. Fakat bu huzur dönemi Zeki için sadece bir başlangıçtı. Zeki, devlerle olan bu barışın daha da büyüyebileceğini biliyordu. Bir gün devlerle uzun bir yürüyüş yaparken Tumba aniden durdu ve Zeki'ye döndü. "Zeki Kurnaz, sen gerçekten çok akıllısın. Biz devler, senin zekanla büyük işler başardık. Ama bu dostlukla daha büyük şeyler yapabiliriz. Bizim gücümüz ve senin aklın, belki de bu dünyada eşi benzeri olmayan bir düzen kurabilir." Zeki, devin söylediklerini düşünerek başını salladı. "Evet dostlarım, bizim dostluğumuz sadece bu ormanla sınırlı kalmamalı. Daha büyük yerlerde, daha geniş topraklarda barış ve düzen getirebiliriz." Dev kardeşler Zeki'nin bu fikrine coşkuyla katıldılar. Artık devler ve köylüler sadece kendi köylerinde değil, diğer köylere de barış ve huzur götürmeye başladılar. Zeki'nin zekası ve devlerin gücü sayesinde insanlar devlerle dost olmanın mümkün olduğunu öğrendi. Zeki'nin adı artık sadece köyünde değil, bütün civar köylerde duyuluyordu. O, kurnaz zekasıyla devleri yenmiş ama en önemlisi onları dostluğa ikna etmişti. Tumba ve Pumba, Zeki'ye sonsuz bir minnet duyarak onunla dost kalmaya devam ettiler. Zeki'nin planları ve kurnazlığı sayesinde köyde devlerle kurulan barış uzun yıllar boyunca sürdü. Ve böylece Zeki Kurnaz, devlerle birlikte yaşadığı bu maceradan sonra hem köyünün hem de civardaki köylerin kahramanı olarak tarihe geçti. Zamanın birinde yoksul ve yaşlı bir balıkçı yaşardı. Balıkçı o yıl pek balık tutamıyordu. Günlerden bir gün yine balık tutmaya çıktığı sırada teknesinin yanında aniden bir deniz kızı belirdi. Balıkçıya, "Çok balık tutabiliyor musun?" diye sordu. "Hayır, tutamıyorum," diye cevap verdi yaşlı adam. "Peki eğer sana bir sürü balık gönderirsem karşılığında bana ne verirsin?"
"Ah, bilmem ki. Sana verebilecek pek bir şeyim yok," dedi balıkçı. "Dünyaya gelen ilk oğlunu verir misin bana?" "Oğlum olsaydı verirdim," dedi balıkçı. "O halde şimdi eve git ve oğlun 20 yaşına geldiğinde beni hatırla. Bu konuşmamızdan sonra artık çok fazla balık yakalamaya başlayacaksın." Her şey deniz kızının söylediği gibi oldu. Balıkçının teknesi balıkla dolup taştı. Ancak 20. yılın sonu yaklaşmaya başladığında balıkçıyı aldı bir keder. Her geçen günle birlikte yüreği biraz daha sıkışıyordu. Artık gecesi gündüzü kalmamıştı. Bir gün oğlu babasına, "Senin canını sıkan bir şey mi var?" diye sordu. Yaşlı adam, "Var, evet ama seninle veya başka biriyle bir ilgisi yok," dedi. Bunun üzerine delikanlı, "Ne olduğunu bana söylemelisin," dedi. Babası da sonunda deniz kızıyla karşılaştığı günü ve ona verdiği sözü anlattı. "Artık canını sıkma," dedi oğlu. "Verdiğin sözü tutacağım. Bir daha asla balık tutamayacak bile olsam senin gitmene izin veremem oğlum." "Hayır, gitmeyeceksin," dedi balıkçı. "Deniz kızına gitmeme izin vermiyorsan, o halde demirciye gidip benim için büyük, güçlü bir kılıç yaptır. Ben de böylece kendi talihimi aramaya çıkayım." Babası demirciye gitti ve demirci de onun için güçlü bir kılıç yaptı. Babası kılıçla eve döndü. Delikanlı kılıcı eline alıp havada 1-2 kere savurduğu gibi kılıç tuzla buz oldu. Genç, babasından tekrar demirciye gitmesini ve bu kez 2 katı ağırlıkta bir kılıç yaptırmasını istedi. Babası demirciye gitti fakat ikinci kılıcı da benzer bir son bekliyordu. Kılıç bu kez 2'ye bölünmüştü. Yaşlı adam demirciye geri gitti. Demirci bu kez daha önce hiç yapmadığı kadar muhteşem bir kılıç yaptı. "Bu kılıç artık sizindir," dedi demirci. "Ancak onu kullanan eller hünerli olmalıdır." Yaşlı adam kılıcı oğluna götürdü. Delikanlı kılıcı eline alıp havada 1-2 kez savurduktan sonra, "Tamam, bu işimi görür," dedi. "Artık kendi yoluma çıkabilirim." Ertesi sabah delikanlı babasının siyah atına eğer takıp yola koyuldu. Biraz gittikten sonra yol kenarında bir koyun ölüsüne rastladı. Koyunun yanı başında iri, siyah bir köpek, bir doğan, bir susamuru vardı ve 3'ü koyunu yemek için birbirleriyle dalaşıyordu. Delikanlıyı görünce koyunu aralarında onun pay etmesini istediler. Delikanlı atından indi ve koyunu 3'ü arasında paylaştırdı. 3 pay köpeğe, 2 pay susamuruna ve 1 pay da doğana verdi. Bu iyiliğinin karşılığında ne zaman hızlı ayaklara ve keskin dişlere ihtiyaç duyarsan yardıma hazır olduğumu bil, dedi köpek. Ne zaman suda ayakların seni hayal kırıklığına uğratırsa yardıma hazır olduğumu bil, dedi susamuru. Eğer başın derde girer de bir kanadın çevikliğine ya da bir pençenin keskinliğine ihtiyaç duyarsan yardıma hazır olduğumu bil, dedi doğan. Delikanlı tekrar yola çıkıp bir kralın evine varana kadar ilerlemeye devam etti. Orada bir sürüyü gütme görevini üstlendi. Alacağı ücret ise hayvanların verdiği süte göre belirlenecekti. Sürüyü alıp otlaklara götürdü fakat her yer son derece çoraktı. Akşam sürüyü eve geri getirdiğinde haliyle fazla süt alamadı. Etrafta yeşillik kıttı. Delikanlının o akşamki yemeği ve içeceği de öyle. Ertesi gün sürüyle birlikte daha ilerilere gitti. Sonunda eşi benzeri görülmemiş yeşillikte ve yeşil bir vadi içinde bir yere vardı. Ancak tam sürüyü geri eve sürüyordu ki elinde kılıcıyla koca bir devin kendisine doğru yaklaştığını gördü. "Ah!" diye kükredi dev. "Bu hayvanlar artık benim çünkü benim toprağımın üzerindeler. Sana gelince kendini ölmüş bil." "Yerinde olsam öyle demezdim," dedi genç çoban. "Kimse ne olacağını bilemez ama söylemek her zaman yapmaktan daha kolaydır." Kendisini nihai zafere ulaştıracak kılıcını çekip deve doğru yaklaştı. Delikanlı tek bir hamleyle devin kafasını uçurdu. Ardından siyah atına atlayıp devin evine gitti. İçeri girdiğinde karşısına deste deste paralar
gardıropta altın ve gümüş süslemeli çeşit çeşit kıyafetler çıktı. Her biri diğerinden daha güzeldi. Karanlık çökünce delikanlı yeniden kralın evinin yolunu tuttu. Devin evinden hiçbir şey almamıştı. O akşam hayvanlar bolca süt verdi. Bu sayede delikanlı da iyice karnını doyurabildi. Kral da onun gibi bir çoban bulduğu için son derece memnun görünüyordu. Bir süre böyle devam etti fakat daha sonra vadideki otlar bitmeye yüz tuttu. Artık yeşillikler hayvanlara yetmez olmuştu. Madem öyle, delikanlı da devin arazisinin biraz daha içlerine doğru ilerledi. Orada çimlerle kaplı yemyeşil ve kocaman bir bahçe gördü. Geri dönüp sürüyü aldı ve onları bahçeye soktu. Hayvanların bahçede otlamaya başlamasının üzerinden çok vakit geçmemişti ki kocaman, vahşi bir dev öfkeden çılgına dönmüş halde onlara doğru hızla yaklaştı. "Ah!" diye kükredi dev. "Bu akşam susuzluğumu senin kanını içerek dindireceğim." "Kimse ne olacağını bilemez ama söylemek her zaman yapmaktan daha kolaydır," dedi genç adam. Ve sonra birbirlerine girdiler. Kılıçlar konuşuyordu. Uzun bir mücadelenin ardından dev, üstünlüğü ele geçirmiş gibi görünüyordu. Sona doğru yaklaşırken delikanlı aniden köpeği çağırdı. Köpek bir zıplayışta devi boynundan yakaladı ve aynı anda da çoban ani bir darbeyle devin kafasını uçurdu. Delikanlı eve döndüğünde çok yorgundu. Ancak yine de sürüyü sağdı. Zaten o gece havanların süt vermemesi çok şaşırtıcı olurdu. Bütün aile onun gibi yetenekli bir çobana sahip oldukları için çok mutluydu. Ertesi gün delikanlı kaleye gitti. Kapıya vardığında orada ağzı laf yapan bir koca karıyla karşılaştı. "Selam olsun sana balıkçının oğlu. Bahtın hep açık olsun. Seni gördüğüme çok sevindim. Sen bu krallığın medarı iftiharısın. Senin gibi şan şöhret sahibi birinin bu fakirhaneye ayak basması ne büyük şeref. Hadi içeri geç de soluklan." "Önce sen içeri gir koca karı. Dışarıda böyle pohpohlanmaktan hoşlanmam. İçeri gir de ne anlatacaksan öyle anlat." Koca karı içeri girdi ve sırtını delikanlıya döndüğü anda delikanlı kılıcını çıkarıp onun kafasını uçurdu. Ancak kılıcı elinden kayıp gitti. Ve koca karı havada uçan kafasını çevik bir hareketle tutup gövdesinin üzerine güzelce yerleştirdi. Sonra köpek koca karının üzerine atıldı. Fakat kadın büyülü asasıyla köpeğe vurdu ve köpek oracıkta yere yığıldı. Genç çoban biraz mücadele ettikten sonra sihirli asayı da ele geçirdi. Kadının kafasına asayla vurdu. Kadın aldığı darbeyle göz açıp kapayıncaya kadar yere kapaklandı. Delikanlı biraz daha ilerleyince bir de ne görsün? Koca karının kalesi altınlar, gümüşler ve birbirinden değerli eşyalarla doluydu. Ardından delikanlı kralın evine geri döndü ve evde büyük bir sevinç yaşandı. Bu şekilde çobanlık yapmaya bir süre daha devam etti. Ancak bir gece eve döndüğünde sütçü kızın onu "selamlar" ya da "iyi şanslar" gibi sözlerle karşılamak yerine herkesle birlikte ağladığını ve yas tuttuğunu gördü. Tüm bu yasın nedenini sorduğunda sütçü kız, "Gölde yaşayan 3 başlı devasa bir canavar var. Her yıl gelip birini alır. Bu yılda sıra kralın kızına geldi. Yarın öğle vaktinde gölün diğer ucuna gidip göl canavarıyla buluşması gerekiyor. Neyse ki orada kendisini kurtaracak önemli bir taliplisi bekleyecek." "Kimmiş bu talihli peki?" diye sordu çoban. Sütçü kız, "O mu? O çok önemli bir kumandandır. Ayrıca canavarı öldürünce kralın kızıyla evlenecek. Çünkü kral kızını onu kurtaran kişiye vereceğini ilan etti," diye cevap verdi. Ertesi gün vakit yaklaştığında kralın kızıyla orduların o kahraman kumandanı canavarla buluşmak üzere yola çıkmıştı. Bir süre sonra gölün diğer ucundaki kara kayaya vardılar. Çok geçmeden canavar gölün ortasında belirmeye başladı.
Ancak bu 3 başlı korkunç yaratığı gören kumandan korkup sessizce oradan sıvıştı. Gidip kendine saklanacak bir yer buldu. Kralın kızı ise korkudan tir tir titriyordu. Artık onu kurtarabilecek kimse kalmamıştı. Fakat birdenbire cesur ve yakışıklı bir gencin siyah bir atın üzerinde kendisine doğru yaklaştığını gördü. Genç, kusursuz bir şekilde kuşanmıştı ve her tarafı zırhla kaplıydı. Siyah köpeği de onu takip ediyordu. "Yüzünde hüzün var genç kız," dedi delikanlı. "Burada ne yapıyorsun?" "Bunun bir önemi yok ki," dedi kralın kızı. "Ne olursa olsun burada fazla kalmayacağım zaten." "Ben olsam öyle demezdim," dedi genç adam. "Senin gibi güçlü bir kahraman az evvel korkup kaçtı," dedi kız. "O adam savaşlarda büyük mücadeleler veren bir kahraman," dedi genç adam. Bunu dedikten hemen sonra genç çoban kılıcını ve köpeğini de yanına alıp canavara doğru yaklaştı. Canavarla dövüşürken etrafa sular sıçrıyor, hatta fışkırıyordu. Köpek elinden geleni yapıyordu. Kralın kızı ise canavardan çıkan ses yüzünden olduğu yerde donup kalmıştı. Bir canavar üste çıkıyordu. Bir delikanlı. Fakat sonunda delikanlı canavarın kafalarından birini kesmeyi başardı. O esnada canavar öyle bir kükredi ki kayalıklara çarpan ses yankı olarak geri dönüp ona cevap verdi adeta. Kendi etrafında dönerek nehrin bir ucundan diğerine savruldu ve göz açıp kapayıncaya kadar gözden kayboldu. "Şans ve zafer daima senden yana olsun," dedi kralın kızı. "Bu gecelik güvendeyim, fakat canavar diğer 2 kafası da kopana kadar tekrar tekrar gelecektir." Delikanlı canavarın kopan kafasını tutup içinden bir düğüm attı ve kıza yarın bu kafayı yanında getirmesini söyledi. Kız da ona altın bir yüzük verdi. Sonra da canavarın kafasını omzuna alıp evinin yolunu tuttu. Delikanlı ise sürüyle ilgilenmek üzere oradan ayrıldı. Kız henüz fazla uzaklaşmamıştı ki şu sözde büyük kumandanla karşılaştı. Kumandan kıza, "Eğer canavarın kafasını benim kopardığımı söylemezsen seni öldürürüm," dedi. "Ah, tamam, öyle söyleyeceğim. O canavarın kafasını sizden başka kim koparabilir ki zaten?" dedi kız. Kralın evine yaklaştıklarında canavarın kafası kumandanın omzundaydı. Genç kız sağ salim eve girince evdekiler sevinçten havalara uçtu. Kumandanın omzunda canavarın kafasıyla ve üstü başı kan revan içinde içeri girdiğini gördüklerinde de sevinçlerine sevinç eklendi. Ertesi gün tekrar yola koyulduklarında bu kahramanın kralın kızını kurtaracağından kimsenin şüphesi yoktu. Aynı yere vardılar. Çok geçmeden göl canavarı gölün ortasında belirmeye başladı. Kahraman kumandan önceki gün yaptığı gibi kaçıp gitti. Ancak bundan kısa bir süre sonra siyah atlı adam bu kez üzerinde farklı bir kıyafetle çıkageldi. Kıyafeti farklı olsa da genç kız onu hemen tanıdı. "Seni gördüğüme sevindim," dedi kız. "Dün yaptığın gibi bugün de o muhteşem kılıcını aynı ustalıkla kullanacağını umut ediyorum. Gel de biraz soluklan." Ancak çok geçmeden canavarın gölün ortasında küplere bindiğini gördüler. Delikanlı derhal canavarın üzerine atıldı. Sular yine etrafa saçılıyor ve köpürüyordu. Canavar korkunç sesiyle kükrüyordu. Uzunca bir süre bu şekilde mücadele ettiler. Nihayet karanlık çökerken delikanlı canavarın 2. kafasını da koparmayı başardı. Kafaya bir düğüm attıktan sonra onu yine genç kıza verdi. Genç kız da ona kulağındaki küpelerin tekini verdi. Adam siyah atının sırtına atlayıp yeniden sürünün başına geçti. Kralın kızı canavarın kafasıyla birlikte evin yolunu tuttu. Yolda yine kumandanla karşılaştı. Kumandan canavarın kafasını kızdan aldı ve bu sefer ondan yine canavarın kafasını kendisinin kopardığını söylemesini istedi. "Bu canavarın kafasını sizden başka kim koparabilir ki zaten?" dedi kız cevap olarak. Yanlarında canavarın kafasıyla kralın evine vardılar. Bir kez daha büyük bir sevinç ve memnuniyet yaşandı. Ertesi gün hemen hemen aynı saatte ikisi birlikte yeniden yola koyuldu.
Kumandan canavarla karşılaşınca her zamanki gibi kaçıp gizlendi. Kralın kızı da göl kenarında bekliyordu. Çok geçmeden siyah atlı kahraman çıka geldi. Önceki 2 günden çok daha korkunç bir dövüş olmuştu bu kez. Ancak en nihayetinde delikanlı canavarın 3. kafasını da koparmayı başardı. Her zaman yaptığı gibi canavarın kafasına düğüm atıp onu yine genç kıza verdi. Genç kız da adama küpesinin öteki eşini verdi. Sonra da canavarın kafasıyla birlikte evin yolunu tuttu. Kralın evine vardıklarında herkesin yüzü gülüyordu. Ertesi gün kumandanla kralın kızının evleneceği duyuruldu. Düğün günü kaledeki herkes rahibin gelmesini bekliyordu. Rahip geldiğinde ise kızın canavarın 3 kafasındaki düğümleri kesmeden çözmeyi başaran kişiyle evleneceği söylendi. Bu düğümleri çözebilecek kişi, canavarın kafalarını koparan kişiden başkası olamaz, dedi kral. Kumandan düğümleri çözmeyi denedi. Ancak çözmeyi bırakın, gevşetemedi bile. Kısa süre içinde etrafta düğümleri çözmeyi denemeyen kimse kalmamıştı. Kral, kalede düğümleri çözmeyi denemeyen kimse kalıp kalmadığını sordu. Bir tek çobanın denemediğini söylediler. Çobana haber gönderildi. Tabii çoban gelir gelmez ipleri çözdü. Kralın kızı, "Bir dakika, canavarın kafalarını koparan kişiye yüzüğümle küpelerimi vermiştim," dedi. Çoban cebinden yüzüğü ve küpeleri çıkardı. "Beni kurtaran kahraman sensin," dedi kralın kızı. Kral, kızıyla evlenmek üzere olan adamın bir çoban olduğunu öğrenince bundan pek hoşnut kalmadı. Bunun üzerine delikanlıya daha güzel kıyafetler giymesini emretti. Ancak kız araya girerek delikanlının kaledeki herkesten çok daha güzel kıyafetlere sahip olduğunu söyledi. Gerçekten de öyleydi. Çoban devin altın elbisesini giydi ve aynı gün evlendiler. Artık evliydiler ve her şey çok güzel gidiyordu. Ancak bir gün, ki bu, kızın babasının deniz kızına söz verdiği günün yıl dönümüydü. Göl kenarında geziyorlardı. Ancak aniden ne olsa beğenirsiniz. Deniz kızı geldi ve delikanlıyı sorgusuz sualsiz aldığı gibi gölün içinde kayboldu. Kralın kızı evlendiği adam için yas tutuyor, gözyaşı döküyor, karalar bağlıyordu. O günden sonra kızın bir gözü daima göldeydi. Bir gün yaşlı bir kâhin gelip ona evlendiği adamın başına gelenlerin sebebini anlattı. Sonra da eşini kurtarmak için ne yapması gerektiğini. Kız da öyle yaptı. Arpını alıp göl kenarına gitti ve çalmaya başladı. Deniz kızları müziği tüm canlılardan daha çok sevdikleri için bizim deniz kızı da müzik sesini duyar duymaz gelmişti. Fakat deniz kızı gelince delikanlının eşi çalmayı bıraktı. "Devam et," dedi ona deniz kızı. Ancak prenses, "Hayır, sevdiğim adamı görene kadar çalmam," diye yanıt verdi. Madem öyle deniz kızı da adamın kafasını suyun üzerine çıkardı. Onu gören prenses yeniden çalmaya başladı ve tekrar durdu. Deniz kızı, eşini beline kadar suyun üzerine çıkardığında ise arpını yeniden çalmaya başladı. Bir süre sonra durdu. Ta ki deniz kızı eşini tamamen suyun üzerine çıkarana kadar. Delikanlı hemen Doğan'ı çağırdı ve gelir gelmez de onun sırtına atladı. İkisi yekvücut olup kıyıdan uzaklaştılar. Ancak deniz kızı bu kez de delikanlının karısını, yani prensesi kaçırdı. O gece tüm şehri keder kaplamıştı. Kızın sevdiği adam yas tutuyor, gözyaşı döküyordu. Tüm gün ve gece boyunca gölün kenarında bir aşağı bir yukarı volta attı. Yaşlı kâhin bu kez de onun yanına geldi. Adama, deniz kızını öldürmenin yalnızca tek bir yolu olduğunu söyledi. Gölün ortasındaki adada hızlı adımları ve incecik bacaklarıyla bilinen beyaz ayaklı bir dişi geyik var. Bu geyik yakalanacak ama içinden bir leş kargası çıkacak. O leş kargası da yakalanacak ama içinden bir alabalık çıkacak. Alabalığın ağzında ise bir yumurta olacak. Deniz kızının ruhu işte o yumurtanın içindedir. Yumurta kırılırsa deniz kızı da ölür. Halihazırda o adaya gitmenin hiçbir yolu yoktu. Zira deniz kızı oraya gitmeye yeltenen her tekneyi ve her salı batırıyordu.
Delikanlı siyah atıyla doğrudan adaya atlamayı düşündü ve düşünmekle de kalmadı. Öyle yaptı. Siyah at dar boğazın üzerinden atlayarak adaya geçti. Delikanlı çok geçmeden dişi geyiği buldu ve onu takip etmeye başladı. Ancak onlar adanın bir ucundayken dişi geyik diğer ucuna kaçıyordu. Ah, keşke şu koyunu pay ettiğim siyah köpek de burada olsaydı. Delikanlı bunu der demez o muhteşem köpek yanı başında belirdi ve dişi geyiğin peşinden koşmaya başladı. Çok geçmeden geyiği yakaladılar. Dişi geyik yakalandığı gibi içinden bir leş kargası çıktı. Keşke çevik kanatlı ve keskin gözlü gri doğan da burada olsaydı, dedi adam ve bunu der demez doğan çıka geldi. Hemen leş kargasının peşine düştü ve onu yere indirdi. Karga, göl kıyısına düştüğü gibi içinden bir alabalık fırladı. Ah, keşke şimdi susamuru burada olsaydı, dedi adam ve der demez de susamuru çıka geldi. Susamuru göle atladı ve alabalığı gölün içinden bulup çıkardı. Çok geçmeden alabalığın ağzından bir yumurta çıktı. Delikanlı koşup ayağını yumurtanın üzerine koydu. Aynı anda deniz kızı birden ortaya çıktı ve adama "Yumurtayı kırma, ne istiyorsan yapacağım," dedi. "Bana karımı geri ver," dedi adam. Ve genç kız göz açıp kapayıncaya kadar delikanlının yanı başında belirdi. Adam kızın ellerini avuçlarının arasına alınca ayağıyla yumurtayı ezdi. Deniz kızı da oracıkta öldü. Günlerden bir gün küçük bir dağ kasabasında yaşayan Kaan adında genç bir çiftçi her zamanki gibi sabah erkenden kalkmış, tarlasında çalışmaya gitmek için hazırlık yapıyordu. Ancak bu sabah diğerlerinden farklıydı. Gözlerini ovuşturup dışarı adım attığında tarlasında devasa ayak izleri fark etti. Ayak izleri öylesine büyüktü ki her bir adım neredeyse Kaan'ın küçük kulübesini içine alabilecek kadar genişti. Kaan kaşlarını çatarak eğildi. Devasa izlerin kenarına dokundu. Yumuşak toprağa gömülmüş ayak izleri taptazeydi. "Bu da neyin nesi?" diye mırıldandı kendi kendine. "Böyle büyük ayak izleri ancak bir devin olabilir." Kaan endişeli bir şekilde etrafına baktı. Ormanda bir hareket ya da devin devasa gölgesini arıyordu ama her şey sessizdi. O sırada köyün bilgesi, yaşlı Bilge Efe, omzunda bir heybe, yavaş adımlarla Kaan'ın yanına yaklaştı. "Ne o evlat? Bir şey mi arıyorsun?" diye sordu. Kaan'ın yere baktığını fark ederek. Kaan, Bilge'nin yanına koştu. "Efendi Efe, bu izleri görüyor musunuz? Bu neyin nesi olabilir?" dedi hafifçe panikleyerek. Bilge Efe yere eğilip izlere şöyle bir göz attı, ardından derin bir nefes aldı. "Bunlar dev ayak izleri Kaan. Çok eski zamanlarda bu dağlarda devler yaşarmış ama uzun zamandır onlardan haber yoktu. Demek ki geri dönmüşler." Kaan'ın gözleri büyüdü. "Geri mi dönmüşler? Devlerle baş etmenin bir yolu yok mu?" Bilge Efe bir süre düşündü, sakalını ovuşturdu. "Devlerle baş etmek zordur, hele ki bizim gibi küçük insanlara göre. Ama sabırlı olmalı ve akıllı davranmalısın. Eğer devler bu bölgede dolaşmaya başladıysa onları öfkelendirmemelisin. Yoksa büyük bir felakete neden olurlar." Kaan başını salladı ama içindeki endişe artmaya başladı. "Peki ne yapmalıyım? Onlarla nasıl konuşabilirim?" Bilge Efe derin bir nefes alarak sırtını dikleştirdi. "Devlerle konuşmak cesaret ister. Önce onların nerede olduğunu bulmalı, sonra da akıllıca bir plan yapmalısın. Onların zekası bizden farklıdır ama bazen çok basit çözümler bile büyük etkiler yaratır." Kaan kafasını kaşıyarak düşündü. Bilge Efe'nin söyledikleri kulağına mantıklı geliyordu ama devlerle yüzleşmek fikri yine de korkutucuydu. O sırada gökyüzü hafifçe kararmaya başladı. Sanki devlerin gölgesi her yere çökmeye başlıyormuş gibi bir his kapladı içini. "Yarın sabah devlerin izini sürmeye başlayacağım," dedi Kaan.
kararlı bir sesle. Ama ne olur ne olmaz. Yanıma birkaç arkadaş da almalıyım. Kim bilir, belki işime yarar. Bilge Efe gülümsedi. Kaan'ın omzuna hafifçe vurdu. İyi düşünüyorsun evlat. Unutma, devler güçlü olabilir ama zeka her zaman gücün önündedir. Kaan, o gece kafasında devlerle ilgili türlü düşüncelerle uykuya daldı. Bilmediği şey ise çoktan devlerin dikkatini çekmiş olmasıydı. Henüz ilk karşılaşma gerçekleşmemişti ama devler insan kokusunu çoktan almışlardı. Ertesi sabah Kaan güneş doğmadan çok önce yola çıkmıştı. Yanında en yakın dostu Ali ve kasabanın cesur demircisi Hakan vardı. Üçü de devasa ayak izlerini takip ederek ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladı. Devlerin bu kadar yakınlarında dolaşıyor olma fikri her birini huzursuz ediyordu. Ama Kaan bu yolculuğa çıkmaya kararlıydı. Ormanın içine girdikçe izler daha belirginleşiyor. Ağaçlar devasa bir gücün etkisiyle yana yatmış gibi görünüyordu. "Bu devler gerçekten güçlü olmalı," dedi Ali, elindeki baltayı sıkıca tutarak. "Bu ağaçları kökünden sökmüş gibiler." Hakan elleriyle sakalını kaşıyarak ilerledi. "Güç tek başına yetmez," dedi. "Onları nasıl alt edeceğiz? Koca bir devi yere nasıl sereriz? Sadece kas gücüyle olmaz bu iş." Kaan, Hakan'a dönüp ciddi bir şekilde cevap verdi. "Zaten gücümüzle değil, aklımızla başa çıkacağız. Bilge Efe'nin dediği gibi, zeka ile yaklaşmalıyız. Ama önce onları bulmalıyız." Tam o sırada derin bir homurtu ormanın içinde yankılandı. Üçlü bir anda durdu, nefesleri kesildi. "Bu da neydi?" diye fısıldadı Ali, sesi titrek çıkıyordu. Kaan ileri doğru adım attı ve aralarındaki en cesur kişi olduğunu gösterdi. "Sanırım doğru yoldayız," dedi fısıldayarak. Homurtu tekrar duyuldu. Bu sefer çok daha yakın ve çok daha güçlü. Ağaç dalları hışırdayarak yere düştü, ardından devasa bir gölge ortaya çıktı. Ormanın derinliklerinden boyu neredeyse bir çam ağacı kadar uzun, kasları her bir kütük kadar kalın bir dev belirdi. Dev, gri tenli, kocaman elleri olan, gözleri parıl parıl parlayan korkutucu bir yaratıktı. Ancak yüzündeki ifade garip bir şekilde huzursuzdu. Sanki dev bile bu durumdan pek memnun değilmiş gibi görünüyordu. Kaan, büyük bir cesaretle adımını öne attı ve devle göz göze geldi. Kalbi deli gibi atıyordu ama geri çekilmek için çok geçti. "Merhaba," diye seslendi Kaan. Sesi çatladı. "Biz sana zarar vermeye gelmedik." Dev, bu küçük insanın karşısına dikilmiş olmasına şaşırdı. Kocaman bir kahkaha attı, ses ormanın içinde yankılandı, dallar sallandı. "İnsanlar korkak olur," dedi dev, sesi gürül gürül yankılanıyordu. "Ama sen korkmuyorsun. Bu garip." Ali ve Hakan korkuyla geri adım atarken Kaan yerinde kaldı. "Korkuyor muyum? Elbette korkuyorum," dedi gözlerini kısarak. "Ama asıl korktuğumuz şey bu devasa güç değil. Biz sadece neden buralarda dolaştığını bilmek istiyoruz." Dev bir an sustu. Düşünüyormuş gibi kaşlarını çattı. "Buralarda dolaşmamın bir nedeni var," dedi. "Yuvamı arıyorum. Biz devler için bu ormanlar bir zamanlar cennetti. Ama insanlar gelince bizi kovdular. Şimdi geri döndüm ama hiçbir şey eskisi gibi değil." Kaan devin bu sözlerine şaşırdı. "Yani aslında bize düşman değilsin, sadece eski yuvana dönmek istiyorsun." Dev başını salladı. "Yuvamı geri almak istiyorum ama insanlar korkar. Beni yine kovacaklar." Kaan derin bir nefes aldı ve cesaretini toplayarak devin gözlerinin içine baktı. "Belki bir anlaşma yapabiliriz," dedi. "Biz de barış istiyoruz. Kimse kimseye zarar vermek zorunda değil." Dev Kaan'a bakarak kafasını yana eğdi. "Küçük insan," dedi dev. Sesi daha yumuşak çıkmaya başladı. "Senin gibi akıllı bir insanla anlaşma yapmak ilginç olurdu. Ama unutma,
Devlerin sabrı sınırlıdır. Eğer söz verip tutmazsanız sizi sonsuza kadar kovalarım. Kaan, devin bakışlarına karşılık verdi. Söz veriyorum, dedi kararlılıkla. Ama önce ne yapmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım. Dev bir süre düşündü, ardından gür bir sesle konuştu. Benim yuvam, ormanın kalbindeki kayıp mağaradır. O mağarayı bulursanız belki barışı sağlayabiliriz. Ama unutma, oraya gitmek tehlikelidir. Kaan derin bir nefes aldı. Kayıp mağarayı bulacağız, dedi. Ve barış getireceğiz. Dev bir süre daha Kaan'a baktı. Sonra ağır adımlarla geri çekildi. Orman tekrar sessizleşti. Kaan, Ali ve Hakan nefeslerini tuttukları yerden çözüldüler. "Ne yaptın sen?" diye sordu Ali, şaşkınlıkla Kaan'a bakarak. "Devle pazarlık mı yaptın?" Kaan gülümsedi. Gözlerinde cesaretin parıltısı vardı. "Evet, devle pazarlık yaptım. Şimdi kayıp mağarayı bulmamız gerekiyor." Kaan, Ali ve Hakan devle yaptıkları anlaşmanın ardından ormanın derinliklerine doğru yola koyuldular. Kayıp mağaranın nerede olduğunu bilmiyorlardı. Ancak devin söylediklerinden yola çıkarak tahmin yürütmeye çalışıyorlardı. Yolda ilerlerken hava kararmaya başladı. Orman giderek daha kasvetli ve ürkütücü bir hal alıyordu. Ağaçların gölgeleri devasa yaratıklar gibi üzerlerine çöküyordu. Ali, gergin bir şekilde etrafına bakarak konuştu. "Şimdi ne yapacağız? Bu devle anlaşma yapmak doğru muydu? Ya bize yalan söylediyse?" Kaan, kararlı bir şekilde öne bakarak yürümeye devam etti. Bu dev, yalan söylemeye ihtiyaç duyacak biri gibi görünmüyordu. Hem başka bir şansımız yok. Eğer barış yapmazsak, devlerin öfkesi kasabamıza felaket getirir. Hakan, sakince başını sallayarak Kaan'a destek oldu. "Evet, Kaan haklı. Devler güçlü olabilir. Ama mantıklı oldukları da ortada. Kayıp mağarayı bulursak, belki bu sorunu kökten çözebiliriz." Ormanın içinde saatlerce ilerledikten sonra, nihayet bir işaret buldular. Karşılarında devasa bir kaya duvarı yükseliyordu. Üzerinde yosunlar ve sarmaşıklarla kaplanmış büyük bir oyuk vardı. Burası mağaranın girişi olmalıydı. Ancak oyuk girilemeyecek kadar küçük görünüyordu. "Bu devlerin yuvası mı?" diye sordu Ali, kayaya bakarak. "Bu oyuk, devler için fazla küçük değil mi?" Kaan, dikkatle kayaya yaklaşıp duvara dokundu. "Burası sıradan bir mağara değil," dedi, gözlerini kısmıştı. "Belki de bir çeşit gizemli mekanizma vardır." Hakan hemen devreye girdi. "O zaman biraz daha dikkatli inceleyelim," dedi. Kayadaki her detayı dikkatlice incelemeye başladılar. Hakan, duvarın bir kısmında gömülü duran eski bir sembol fark etti. Bir güneş şekli, etrafında spiraller çizilmişti. Parmaklarıyla sembolü okşadı. "Bu sembol, bu devlerle ilgili eski bir efsaneye benziyor." Kaan kaşlarını çattı. "Ne efsanesi?" Hakan sembolü gösterdi. "Devler güneşe taparmış. Bu sembol onların kutsal işareti olabilir. Eğer doğru şekilde dokunursak, belki de mağaranın kapısını açabiliriz." Ali hafifçe iç çekti. "Yani şimdi ne yapacağız? Güneşe mi tapacağız?" Kaan, Hakan'ın işaret ettiği yere dikkatlice baktı. "Hayır," dedi. "Bu bir kilit. Devler için sembolik bir kilit." Hakan'ın gösterdiği sembolün merkezine parmağını bastırdı. Bir an için hiçbir şey olmadı ama sonra kayadan derin bir homurtu duyuldu. Duvar titredi ve büyük bir gürültüyle açılmaya başladı. Üçlü şaşkınlıkla geri çekildi. Devasa kayalar yerinden oynadı. Küçük görünen oyuk genişledi ve karanlık bir tünel ortaya çıktı. İçeriden soğuk bir rüzgar esti. Tüyler ürperten bir hava taşıyordu. "Sanırım başardık," dedi Kaan. Gözleri parlıyordu. "Kayıp mağarayı bulduk." Ali titreyerek derin bir nefes aldı. "Şimdi içeri girecek miyiz? Bu hiç güvenli görünmüyor." Kaan tereddüt etmeden öne çıktı. "Başka şansımız yok. Bu işi sonuna kadar götürmeliyiz." Hakan da Kaan'ın arkasından yürümeye başladı. "Bunun geri dönüşü yok," dedi.
Devlerle anlaşma yapmak istiyorsak, buradaki sırları çözmeliyiz. İçeriye girdiklerinde tünel devasa boyutlara ulaşıyordu. Duvarlar eski zamanlardan kalma dev resimlerle doluydu. Devler, insanlar ve doğa arasında eski bir savaşın resimleri gibi görünen figürler vardı. Kaan dikkatle resimlere baktı. Bu savaş, devler insanlarla savaştıktan sonra mağaralarına saklanmış olmalı. Ali korkuyla resimlere bakarak, "Bu kadar büyük bir savaşı nasıl kaybetmişler?" diye sordu. "Onlar dev, insanlar nasıl başa çıkmış olabilir?" Kaan başını salladı. Belki devler sayıca azdı ya da insanlardan daha fazla zarar gördüler. Tam olarak bilemeyiz. Tünelin sonunda büyük bir salona geldiler. Salonun ortasında devasa bir taş tahtı duruyordu. Tahtın üzerine oyulmuş devler, mağaralarına dönen bir halkı betimliyordu. Ancak tahtın önünde yere yayılmış kemikler vardı. Kaan dikkatle yaklaştı, kemiklerin boyutlarının devlere ait olduğunu fark etti. "Burası devlerin son dinlenme yeri olabilir," dedi Kaan. "Ama bu kemikler burada olmamalıydı. Neler olmuş olabilir?" Tam o sırada tünelin derinliklerinden bir fısıltı duyuldu. Üçlü bir anda dondu. Ali titrek bir sesle, "Bu da ne?" diye sordu. Kaan gözlerini kısıp karanlığa baktı. "Sanırım burada yalnız değiliz." Kaan, Ali ve Hakan, karanlığın içinden gelen fısıltılarla irkilmiş halde oldukları yerde duruyorlardı. Mağaranın içine girdiklerinden beri etraflarını saran soğuk hava şimdi kemiklerine kadar işliyordu. Fısıltılar giderek artıyor, sanki devasa taş duvarların içinden yankılanıyordu. Ali'nin elleri titremeye başladı. Gözlerini Kaan'a dikti. "Bu çok kötü bir fikir olabilir," diye mırıldandı Ali. "Bu mağarada bir şeyler var ve hiç dostane değiller." Kaan endişeye rağmen kararlılığını koruyordu. "Buraya kadar geldik, geri dönemeyiz. Devle anlaşmamız gerekiyorsa buradaki sırları çözmeliyiz." Hakan da aynı şekilde Kaan'a katılıyordu. Her ne kadar sessiz kalsa da gözlerinde kararlılık vardı. Fısıltılar aniden kesildi. Ortalığı bir süre rahatsız edici bir sessizlik kapladı. Üçlü birbirine baktı. Hiçbiri ne olacağını bilmiyordu. Ardından mağaranın derinliklerinden bir ses yankılandı. Ancak bu sefer fısıltı değil, açık ve net bir sesti. "Kimler gelmiş buraya? Cesareti olan kimler?" Kaan hızlıca sesin geldiği yöne döndü. Karşılarında beliren figür bir dev değildi. Korkutucu bir insan silüeti gibi görünüyordu ama gerçek bir insan olmadığı da ortadaydı. Uzun bir cübbesi vardı. Yüzü ise karanlık bir gölgeyle örtülmüş gibiydi. Figür mağaranın derinliklerinden ağır ağır yaklaşırken üçlü korkuyla geri çekildi. Biz dostuz," dedi Kaan. Sesi çatlamıştı ama geri adım atmıyordu. "Devlerle barış yapmak için buradayız." Gölge figür alaycı bir kahkaha attı. "Barış mı? Devlerle mi? Ah insanlar, her zaman çok saf olurlar. Ama ne yazık ki bu mağarada barış yok. Burada yalnızca sırlar var. Sırları açığa çıkarmak istiyorsanız bedelini ödemeye hazır olun." Ali daha fazla dayanamayarak bir adım geri çekildi. "Bu ne saçmalık? Biz devlerle anlaşmaya geldik. Bir bedel ödemek istemiyoruz." Kaan ise sakin kalmaya çalışarak gölge figüre doğru yaklaştı. "Bu sırlar nedir? Buradaki kemikler devlere ait. Ne oldu onlara?" Figür, mağaranın duvarlarında asılı olan eski savaş sahnelerini göstererek konuşmaya başladı. Devler insanlarla savaştı. Fakat bu savaşın sonunda devler kaybetmedi. Tam tersine onlar mağlup olan taraf değildi. İnsanlardı. Kaan'ın yüzünde şaşkınlık belirdi. "Ama bu nasıl olur? Efsanelerde insanlar devleri yenip buradan kovdu diye anlatılır." Gölge figür hafif bir hüzünle başını salladı. "Efsaneler her zaman doğruyu anlatmaz. Gerçek şu ki, devler savaşı kazandı. Ama bu zafer onlara bir lanet getirdi. Bu mağaradaki devler,
insanlar üzerinde zafer kazandıktan sonra lanetlendi ve burada hapis kaldılar. Onların ruhları bu mağarayı terk edemedi. Kaan şaşkınlık içinde etrafına bakındı. Yani bu kemikler, bu devler aslında burada hapsoldu mu? Tam olarak, dedi gölge. Ve siz buraya adım attığınız anda bu lanetin bir parçası oldunuz. Hakan öne çıkarak sert bir şekilde sordu. Peki bu laneti nasıl kırabiliriz? Biz buraya bir anlaşma yapmaya geldik, lanetle değil. Gölge figür bir süre sessiz kaldı. Ardından yavaşça konuşmaya başladı. Bu lanet, devlerin hapsedildiği bir sırdır. Eğer bu sırrı çözmek istiyorsanız fedakarlık yapmanız gerekir. Her biriniz birer parça vereceksiniz. Ali hemen geri çekildi. Gözlerinde korku vardı. Bir parça mı? Ne demek bu? Hayır, hayır. Biz böyle bir şey için burada değiliz. Kaan ise kararlı bir şekilde ileriye adım attı. Fedakarlık yapmadan bu sorun çözülmeyecekse ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız. Peki bu fedakarlık nedir? Gölge figür gülümser gibi göründü. Cesaret, akıl ve dostluk. Üçünüzün de birer parçası bu laneti kırmak için gerekecek. Kaan, senin cesaretin. Hakan, senin zekan. Ali, senin bağlılığın. Eğer bunları vermezseniz, lanet sonsuza kadar sürecek ve devler asla özgürlüğüne kavuşamayacak. Kaan bir an tereddüt etti. Sonra derin bir nefes aldı. Tamam, dedi kararlılıkla. Biz devlerin özgürlüğü için bu fedakarlığı yapacağız. Hakan da başını salladı. Evet, devlerle anlaşma yapabilmek için bu sırrı çözmek zorundayız. Ali ise korkusunu bastırmaya çalışarak, "Peki, madem başka çare yok," dedi. Gölge figür elini uzattı ve mağaranın duvarlarında parlayan semboller belirdi. "O halde sır açığa çıkacak," dedi derin bir sesle. "Ve siz fedakarlıklarınızı vereceksiniz." Gölge figür ellerini Kaan'a çevirdi. "İlk fedakarlık senin olacak Kaan. Cesaretin bu laneti kırmak için gerekli." Kaan'ın gözleri karanlıkta parladı. Kendini hazır hissediyor, mağaranın karanlık ruhlarının onu yutmasına izin vermeyeceğini biliyordu. "Ne yapmam gerekiyor?" diye sordu Kaan. Gölge hafif bir tebessümle cevap verdi. "Cesaret bazen geri çekilmeyi bilmektir. Devlere karşı savaşmayı değil, onlarla barış yapmayı seçtin. Bu cesur bir karardı. Şimdi ise son bir adım kaldı. Cesaretini, yani her türlü korkuyla yüzleşme yeteneğini devlere sunmalısın. Artık korkusuz olmayacaksın." Kaan derin bir nefes aldı, kararını vermişti. "Tamam," dedi. Sesi kararlıydı. Gölge figür ellerini kaldırdı ve Kaan'ın üzerine doğru bir ışık huzmesi yayıldı. Kaan bir anda içindeki tüm cesaretin akıp gittiğini hissetti. Kalbi deli gibi atmaya başladı. Elleri titredi. İlk defa bu kadar savunmasız hissediyordu. Ama bu fedakarlık devlerin özgürlüğü için gerekliydi. Ali, Kaan'ın bu halini görünce korkuyla geri çekildi. "Kaan, iyi misin?" diye sordu titrek bir sesle. Kaan, zor da olsa bir gülümsemeyle cevap verdi. "İyiyim. Sadece artık korkuyorum Ali. Ama sorun değil. Bu iş bitmek üzere." Gölge figür bu sefer Hakan'a döndü. "Sıra sende, demirci. Zekanı vereceksin. O olmadan işler karmaşık olacak." Hakan derin bir nefes aldı. "Zekamı mı? Zekam olmazsa neyle savaşacağım?" Gölge figür hafif bir tebessümle cevap verdi. "Zeka olmadan yaşamak zordur ama bazen sadece içgüdülerin yeterlidir. Senin fedakarlığın, çözüm üretme yeteneğin olacak. Ama devlerin barışı için bu gerekli." Hakan kaşlarını çattı ama o da geri çekilmedi. "Tamam," dedi sessizce. Gölge, figürün elleri bu sefer Hakan'ın üzerine uzandı
ve aynı ışık huzmesi onun da üzerine döküldü. Hakan bir an sersemledi. Zihni bulanıklaştı. Her zamanki keskin zekası, stratejik düşünme yeteneği yerini bir karmaşaya bıraktı. Kafası karışıktı ama fedakarlığını yapmıştı. Son olarak gölge figür Ali'ye döndü. Ve sen sadakatini vereceksin. Artık güven duymakta zorlanacaksın dostlarına bile. Ali dehşete kapıldı. Sadakatimi mi? Kaan ve Hakan'a güvenmeden nasıl yanlarında durabilirim? Gölge figür başını salladı. Bu laneti kırmanın bedeli bu. Sadakat, devlerin güvenini kazanmak için gerekli. Ama bunu feda etmeden barışı sağlayamazsınız. Ali tereddüt etti ama Kaan ve Hakan'ın gözlerine baktı. Arkadaşlarına güveniyordu ama şimdi bu güveni kaybedecekti. Derin bir nefes aldı. Tamam, ben de yapacağım. Gölge figür ellerini Ali'ye doğru uzattı ve ışık huzmesi Ali'yi sardı. Ali'nin içindeki o güven hissi, arkadaşlarına olan bağlılığı bir anda silinmiş gibi oldu. Kaan'a ve Hakan'a baktığında onlara karşı bir şüphe hissi belirdi. Ama bu fedakarlık devlerin özgürlüğü içindi. Gölge figür bir adım geri çekildi ve mağaranın içi derin bir sessizliğe büründü. Fedakarlıklar tamamlandı, dedi figür. Artık devlerin laneti kırıldı. Ancak bu bedel sizinle kalacak. Korku, karmaşa ve şüphe içinde yaşasanız da barış sağlandı. Bir anda mağaranın içinde derin bir titreşim hissettiler. Duvarlarda asılı semboller parlamaya başladı. Taş duvarlar yerinden oynadı ve bir patlama sesiyle devasa bir ışık seli mağarayı doldurdu. Üçlü gözlerini kapattı. Işık onları sarıp sarmaladı. Gözlerini açtıklarında Kaan, Ali ve Hakan kendilerini mağaranın dışında buldular. Orman sessizdi. Devlerden iz yoktu. Gölge figür ise kaybolmuştu. Kaan yere oturarak derin bir nefes aldı. "Başardık mı?" diye sordu. Hakan başını salladı. "Evet, sanırım devlerin laneti kırıldı. Ama bedelini ödedik." Ali hala bir şeylere anlam veremiyor gibiydi. "Ama şimdi ne yapacağız? Biz böyle mi yaşayacağız?" Kaan dostlarına baktı. Yorgun ama kararlıydı. "Bunu kabullenmeliyiz. Devlerin barışı için bu bedelleri verdik. Ama kasabamız güvende artık." O sırada gökyüzünde bir şey hareket etti. Üçü de başlarını kaldırdı ve devlerin silüetlerini gökyüzünde, dağların arasında gördüler. Devler artık özgürdü ve barış sağlanmıştı. Kaan derin bir nefes aldı ve gözlerinde hafif bir gülümseme belirdi. "Evet, başardık. Barış her zaman kolay olmaz. Ama biz başardık."